Merhabalar, ben Ece, Olizi Zeytinyağları'nın kurucusuyum. Bugün şefimiz Ezgi Bal ile beraber bebek yemekleri yapıyoruz. Bugün yine güzel bir yemek yapacağız seninle beraber. Evet. Gerçekten iki malzemeli havuç ve zeytinyağı. Bebekler için bir havuç püresi yapacağız. Havucumuz var. Havucumuzu Yıkanmış soyuyoruz. havucumuz var. Bunu soyuyoruz. Neden havuç Ezgi? Havuç kök sebze. Kök sebze olması önemli. Alerjen olarak bebeklere herhangi bir etkisi görülmemiş sebzelerden biri. Bir de A vitamini yönden zengin. Halk arasında da bilinen havuç yerken zeytinyağı koyun. İşte havuç suyu sıkıyorsanız içine bir damla zeytinyağı koyun bilgisi de gerçekten doğru bir bilgi A vitamininin tüketilmesi için. Biz de bunu kullanarak hem bebeğimize A vitamini vermiş hem de midesini bir sebzeye hazırlamış oluyoruz. Süper. Bu arada biz de bir anket yapmıştık. Olizi sayfamızda, Instagram'da ve en çok bebeğinize meyve ve sebzelerden ek gıdaya geçişte hangilerini veriyorsunuz dedik. Oldukça yüksek bir katılım oldu. Bunlardan yarısı havuç demiş. Yani elma en çok alan ama aralarında çok bir fark yok. Daha sonra havuç ve hemen ardından patates geliyor. Patatesi yapmıştık zaten. Şimdi de havuç yapıyoruz. A vitamini zengini besin. Bir de bebekler sanırım havucun tadındaki o şekerli tat onlara çekici geliyor. Patates verdiğimizde ilk böyle bir yüz buruşuyor. Ama havuçta o yüz bayağı memnun. Mutlu. Evet, mutlu ve Çünkü tüketiyor. aslında bayağı tatlı. Hatta bazı yemeklerde, zeytinyağlılarda da havuç çok güzel lezzet katıyor. Mesela barbunyaya katılır. Değil mi? Pırasaya, aynen. Evet, çünkü o bir şeker tadı veriyor. Soğanla falan da bir Aynen. birlikteliği çok Evet. güzel oluyor. Sanıyorum bundan dolayı. Havuçlarımız pişti. Şöyle kontrol ediyoruz. Nasıl bir kıvamda olması gerekiyor? Çatalı batırdığında geri kendisi zaten salıyor. Düşüyor. Yani bayağı pişmiş olması gerekiyor Evet, bebekler için. kesinlikle ezilmesi için. Sonra bunu süzüyoruz yine. Yine patateste bir notun vardı. Makinede değil de elle, çatalla ezerek ya da bir ezici aletle ezerek yapalım demiştin. Havuçta aynı şey geçerli değil ama miktar çok az. Çünkü her öğünde taze yaptığımız için yine bir ezici alet ya da çatal daha uygun oluyor bunun için. Patateste rondo gibi bir şeyden geçirince macunumsu bir kıvam alıyor demiştin. Evet, ama macun havuçta gibi o oluyor. geçerli değil. Havuçta evet geçerli değil. Ama yine de ama elde yine de yapabiliyoruz. bir de bebeğin tüketimini rahatlattırmak için, yani daha sonra gıdalar daha pütürlü hale geldiğinde yutması kolaylaşması için her zaman bir çatal ya da şu şekilde bir ezici daha kullanışlı oluyor. Tamam. Zeytinyağını ne aşamada istersin? Şimdi alabilirim. Baby kullanıyoruz yine. Tamam. Yumuşak tadıyla. Şimdilik yeterli. Bir ezelim, durumuna göre yeniden Yine alalım. mini bir porsiyon. Tamam. Bu kadar sanırım. Evet, bu kadar. Tabağımızı Bu getirelim ezilmesi mi? yeterli. Evet, bir tabak alabiliriz. Yine ufacık bir porsiyon. Evet, biraz da böyle elimizdeki kaşığımıza da Bayağı kıvamına kıvam. bakarız. Ya aslında sanki hafiften böyle parça parça gibi. Evet, aynen. Ağızda bir doku yaratacak. Evet. Tadına bakalım mı? Evet, hadi bakalım. Kesinlikle patatese göre daha tatlı. Yani neden sevdikleri belli. Evet. Daha lezzetli. Ve yine çok fazla zeytinyağı tadı alıyorum. Bu güzel bir şey. Hem zeytinyağı tadına alışıyorlar. Aynı zamanda havucun tadı da geliyor. O tatlılık, zeytinyağı dengesi çok güzel. Bir de zeytinyağı tadı gerçekten haşlanmış sebzeye çok uyumlu bebekler için. O zeytinyağda almış olduğumuz acılık, hani o boğazda kalan o güzel tat, hafif bir geçişi var. Evet. Ya belki premium kullansaydık o dediğin acılık, yakıcılık çok daha vurucu olacaktı. Ama o işte her bebek tercih ediyor mu, etmiyor mu belli olmuyor. Dolayısıyla söylediğim gibi biz Olizi Baby Organik'i olgun hasat edilmiş zeytinlerden yapıyoruz, üretiyoruz. Yani Kasım ayında pembeleşen, morleşen, daha koyulaşan zeytinleri kullanıyoruz. Domat türü zeytin kullanıyoruz. Olizi Premium Organik ve Olizi Everyday ise erken hasat ediyoruz. Eylül-Ekim aylarında yeşil zeytinlerden. Ama Baby'de daha pembeleşmiş, morlaşmış. Böyle olunca natürel sızma zeytinyağının sahip olması gereken 3 pozitif unsur var. Bunlar meyvemsilik, acılık ve yakıcılık.
Meyvemsiliği hepsinde yüksek. Acılık ve yakıcılık. Acılığı şöyle tarif edebiliriz. Roka yediğimizdeki o dilimizde bıraktığı bir bitter acılık. Yakıcılık boğazımızda bıraktığı böyle baharatımsı, keyifli bir bitiş olması gerekiyor. Kesinlikle buralarımızı yakması değil. Şuradaki bir yakıcılıktan bahsediyorum. Bunlar yetişkinler için tercih sebebi ve bazı yemeklerde özellikle böyle daha nötr tatlarla ben premium'u eşleştirmeyi seviyorum. Tava yemekleriyle everyday'i eşleştirmeyi seviyorum. Ama bebeklerde o acılık ve yakıcılık çok tercih edilebilir bir şey olmayabiliyor. O yüzden de Olizy Baby Organik'in acılık ve yakıcılığı daha düşük ama meyvemsiliği yine yüksek. Zaten burada da tadına bakınca havucun yanı sıra o meyvemsi ve zeytinyağı lezzeti geldi. O yüzden onu tercih ettik. Ama tabii ki aileler farklı şeyler tercih edebilirler. Bu arada yoğurtla karıştırdığımızda üzerine biraz pul biberle harika bir meze de olabilir gibi Tabii geldi ki, bana. kesinlikle. Belki işte bebeğinizden kalan püreye hafif böyle biraz sarımsaklı da lezzetlendirip harika olur. Evet, doğru. Sadece sarımsak bile Çünkü çok hepsini fark yemeyecek hiçbir zaman. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun bebekler. Eğer tariflerimiz ve içeriklerimiz hoşunuza gittiyse lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sizlerin bebekleri nasıl besleniyor, havuca ne tepkiler veriyor, zeytinyağı kullanıyor musunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Sevgiler.